Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1957 yılına götürüyorum. Beyazlarda Fischer, siyahlardaysa Sherwin. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, E6, Fransız varyantı, D5 karesini kontrol etti, D3. Burada Fischer, merkezde hemen D4 ile keskin bir oyuna girmek yerine D3'ü tercih etti. Bu hamle daha sabırlı, daha esnek. Hem E4'ü destekliyor hem de ileride F4, F5 gibi kapalı Sicilya fikirlerine zemin hazırlıyor. At C6, G3, G2 karesinde fili için yer açtı. At F6, E4'e yüklenirken D5 karesini kontrol etti. Fil G2, fili uzun çapraza yerleştirdi. Fil E7, roku hazırladı. Kısa rok, şah güvenliğini sağladı. Kısa rok, at BD2. Fischer, Şahint yapısı oluşturdu. Sherwin D5 yaparsa oyun Şahint hata transpoze olacak. Kale B8, filin çaprazından ayrıldı. B5, A5, B4 ile vezir kanadından atak gerçekleştirebilir. Kale E1, kalesinin açılması muhtemel olan E dikeyine getirdi. D6, D5 ile keskin bir oyuna girmek yerine esnek D6 hamlesini yaptı. E5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açtı. C3, D4 karesine kalıcı bir piyon yerleştirmek istedi. B6, C8'deki filin çaprazını açtı. D4, Fischer ideal D4, E4 merkez piyon yapısını oluşturdu. Vezir C7, E5. Fischer merkezden ilerledi. F6 karesindeki atı istedi. At D5, E alır D6. Fischer gerilimi sonlandırıyor. Fil alır D6, at E4, file saldırdı. C4, at alır D6. Fischer fil çift avantajına sahip oldu. Vezir alır D6. At G5. Rakibine şah kanadında piyon sürüşleri yaptırmaya çalışıyor. At C7. Atı G6 karesine manevra edebilir. Vezir C2. Vezir alır H7. Bir hamlede mat istedi. At G6. Vezirin H7'ye bakışını engelledi. H4. H5 ile ata saldıracak. At kaçarsa H7'den mat var. At F6. H7'yi destekledi. Fischer'dan mükemmel bir at fedası geliyor. At alır H7, çift ünlem. Bu konumda şah alır H7 yapılırsa şah alır H7, fil F4. Fischer şiş atar. G6 atı açmaz da nerede kalmıştık? At alır H7, at alır H7, H5. F4 karesini kontrol eden ata saldırdı. Bu konumda at E7'ye kaçarsa fil F4, şiş var. At H4, fil F4. Şiş atıyor ama bu sefer durum farklı. Vezir D8. Vezir istekten çıktı. Bu konumda Fischer kaleyi alırsa fil alır B8. At alır G2. Şah alır G2 yapıldığında fil B7 açarak şah çeker. Sherwin devamında fili kazanırdı. Vezir D8 hamlesine geri dönelim. Vezir D8. G alır H4. Fischer verdiği aleti geri aldı ve B8'deki kalenin kaçabilecek bir yeri yok. Kale B7. Bu konumda kale alınırsa Fischer'ın şahının etrafındaki zayıflayan açık renkli kareler korunaksız kalır. H6. G7'ye saldırdı. Vezir alır H4. Fili isteyerek geldi. H alır G7. Kaleyi alarak şah çekecek. Bu yüzden şah alır G7. Şah açığa çıktı. Kale E4. File E5. Açarak şah çekip veziri kazanmak istedi. Vezir H5. Vezir tehditten çıktı. Kale E3. Kale 3. yataydan hem savunmada hem de saldırıda kullanılabilir. F5.
E4 ve G4 karelerini kontrol etti. Alan kazandı ama E6 piyonu geride kalmış piyon olarak kaldı. Kale H3. Veziri istedi. Vezir E8. Fil E5. At F6. Filin çaprazını kapattı. Vezir D2. Vezir H6 karesine girmek istedi. Şervin boş bir hamle yaparsa örneğin A6. 4 hamlede mat var. Vezir H6. Şah G8. Vezir H8. Şah F7. Vezir alır F6. Şah G8. Kale H8 ile Fischer mat ederdi. Kaldığımız yerden devam edelim. Vezir D2. Şah F7. Vezir H6'nın şah çekerek gelmesini engelledi. Vezir G5. F6 atına yüklendi. Vezir E7 atı destekledi. Fil alır F6. H7'yi kontrol eden atı kırdı. Vezir alır F6. Kale H7. Şiş attı. Şah E8. Fischer B7 karesinden alet kazanacak ama şu an vezir boşta. Vezir alır F6. Vezirleri değişiyor. Bu konumda kale alır F6 yapılırsa fil alır B7 ile Fischer kale önde kalacaktı. Kale alır H7. Fischer fil C6 hamlesiyle şah çekti ve Şervin oyunu terk ediyor. Örnek bir devam yolu olarak fil D7, vezir alır E6, fil açmazda olduğu için veziri alamaz. Şah D8, fil alır D7, kale alır D7. Fischer'ın kaleye karşılık veziri var. Yapılacak bir şey yok. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Fil C6. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.